Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber şu anda Android'in en iyi tableti fakat bence bir hayal kırıklığı olan Galaxy Tab S10 Ultra hakkında konuşacağız. Neden böyle diyorum? Videoyu başından sonuna kadar izlerseniz anlayacaksınız. Ve S10 Ultra'nın güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara bakabilirsin. Bana destek vermek, bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. İlk olarak kutu içeriğiyle başlarsak, kutu tasarımı olarak S9 Ultra'dan çok bir farkı yok. Kutudan tabletimiz S Pen ve Type-C şarj kablosuyla birlikte geliyor. Yani burada bir adaptörü göremiyoruz. Tasarımsal açıdan baktığımda hem önden hem de arkadan S9 Ultra ile birebir tasarımla karşılaşıyoruz. Tab S10 Ultra'yı S9 Ultra'dan ayıran tek fark, kameraların çerçevesinde S10 Ultra'yı hangi renk aldıysak aynı kaplamayla geliyor. Bunun dışında 0.1 mm incelmiş ve 20 gram daha hafiflemiş ve bu ne günlük kullanımda ne de dışarıdan baktığınızda anlaşılacak bir fark değil. Ve S9 Ultra'nın bütün kılıfları da S10 Ultra'ya uyuyor. Yani halihazırda bir S9 Ultra kullanıyorsanız S10 Ultra'ya geçtiğinizde bu kılıfları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii ki arka kısımda S Pen'i koymak için de bir bölme yapılmış. Gerçekten oldukça hafif ve ince bir tablet olduğunu söyleyebilirim. Tamamen alüminyum kasasıyla oldukça premium bir tablette karşılaşıyoruz. Ekran kısmında 14.6 inç dinamik AMOLED 2x panel, tabii ki HDR10 Plus, DCI-P3 renk uzayı ve 16 milyon renk gösterebilmesiyle muazzam bir ekranla karşı karşıyayız. Ki S9 Ultra'da zaten ekran tarafında çok iyiydi. S10 Ultra'da parlaklıkta desteklediği teknolojilerde bir gelişme var mı derseniz aslında yok. 930 nit maksimum parlaklığı bu ekranda da görebiliyoruz. Fakat buradaki tek geliştirme yansıma önleyici kaplamanın kullanılması. Bu sayede yoğun ışıklı ortamlarda, dışarıda güneşli havalarda kullanırken ekranı görmekte bir zorluk yaşamayacağız. Özellikle de çizim yapanlar için güzel bir detay. Ve tabii ki bu ekran 120 Hz tazeleme ile de birlikte geliyor. Ve bu ekran şu anda hem akıcılık hem de görsel deneyim anlamında Android tabletler için de en iyisi diyebilirim. Ve ekran olarak rakiplerinden en büyük farklardan biri kesinlikle boyut. 14.6 inçlik devasa bir ekranı görüyoruz. Yani sanki bir tablet değil de laptop hissiyatı veriyor. Ekran anlamında gerçekten sağlam bir tablet. Ama ben burada parlaklık ve kontrast oranının bir kademe daha yukarıda olmasını beklerdim. Donanım kısmında Android'in en güçlü işlemcilerinden MediaTek Dimensity 9300 Plus'ı görüyoruz. MediaTek'i duyduktan sonra videoyu kapatmayın. Çünkü buradaki işlemci öyle orta segment cihazlarda gördüğümüz sıradan bir işlemci değil. Dimensity 9300 Plus tam olarak amiral gemisi seviyesinde ve bu işlemciye 12 GB RAM, 512 GB depolamada eşlik ediyor ve 1.5 TB'a kadar hafıza kartıyla bu depolamayı arttırabiliyoruz. Fakat bana sorarsanız S10 Ultra gibi Android dünyasında tepeyi simgeleyen bir tablette Snapdragon X Elite'i beklerdim. Çünkü bu tabletin performans olarak güncel bir amiral gemisi telefondan bir farkı yok. Yani Tab S10 Ultra S24 Ultra'nın büyütülüp tablet yapılmış bir versiyonu diyebilirim. Bana sorarsanız Samsung'un Tab S10 Ultra ile iPad Pro'ya rakip olmak gibi bir derdi yok. Çünkü Dimensity 9300 Plus'la Apple'ın M4 çipi kıyaslanabilecek bir seviyede değil. Aradaki performans farkı çok büyük ama 8 Gen 3 ile başa baş bir işlemci diyebilirim. Genshin Impact, PUBG gibi yüksek grafikli oyunlarda en düşük ayarlar 90, yüksek ayarlarda da 60 FPS. Herhangi bir FPS drop'u, kasma, donma yaşamadan gayet stabil bir oyun deneyimi alıyoruz. Özellikle de büyük ekranda oyun oynamayı seviyorsanız S10 Ultra gayet mantıklı diyebilirim. Ve tabii ki bu donanımla beraber Galaxy AI desteği de var. S Pen'le bir çizim yaptığımız zaman bu çizimi yapay zekaya dönüştürdüğümüzde gayet güzel sonuçlar çıkıyor. Ve bu tableti çizim için kullanacaksanız gerçekten ince ayarlar yapabiliyoruz. Hassasiyet, tepkisellik konusunda da başarılı olduğunu söyleyebilirim. Kamera kısmında arkada ikili bir kamerayı görürken ana kameramız 13 megapiksel f2.0 diyaframa sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş açı ve ön tarafta da ikili kameramız var. İki kamerada 12 megapiksel f2.2 geniş, f2.4'te ultra geniş açıyı görüyoruz. Video kısmında da 4K 30 FPS çekimler yapabiliyoruz. Genel fotoğraf ve video kalitesi bir tablete oranla yeterli. 11200 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptörün çıkmadığını söyleyeyim. Hoparlör kısmında AKG üretimi dörtlü hoparlör sistemini görüyoruz. Dolby Atmos desteğine de sahip. Ses tarafında da S9 Ultra ile aynı diyebilirim. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3'ü görürken yazılımda da Android 14 ve One UI 6.1'i görüyoruz. Arayüzde menüde uygulamalar arasında geçerken amiral gemisi bir tablet olduğunu kesinlikle hissettiriyor. Tabii ki Samsung DeX desteği de var ve bu tabletin bence en önemli noktası
noktası kesinlikle güncelleme desteği. 7 yıl Android, 7 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi en önemlisi yani fiyat ve değerlendirmeye geçersek S10 Ultra 12 GB RAM, 512 GB depolamayla Avrupa'da 1200 Euro, ülkemize de 45.000 TL'ye geldi. Yani burada Samsung telefon tarafında olduğu gibi fiyatlarda çok bir düzenleme yapmamış. Avrupa ile hemen hemen aynı fiyatlar. Tabi S10 Ultra'ya genel anlamıyla baktığımda ekrandaki yansıma önleyici kaplama ve Dimensity 9300 Plus dışında çok bir artısı yok. Eğer tableti 4K video render, yazılım, 3D modelleme için almayacaksanız S9 Ultra'nın 8 Gen 2'si de fazla yeterli. Tamam, ekran, tasarım, batarya, her şeyi bir kenara koyalım. S10 Ultra gibi Android'in en tepesindeki cihaza Dimensity 9300 Plus bence kesinlikle olmamış. Çünkü zaten 2 ay sonra 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 çıkacak. En azından bu cihaza 8 Gen 4 veya Dimensity 9400 beklerdim. Dostlar, buradaki mesele Dimensity 9300'ün kötü bir işlemci olması değil. S10 Ultra'da 1200 Euro'luk bir tablette bu işlemcinin sönük kalması. Çünkü iPad Pro 1000 Euro'ya çift katmanlı OLED ve M4 işlemci sunarken S10 Ultra sadece yansıma önleyici kaplama ve bir önceki nesle göre %30 daha iyi performans sunuyor. Ve burada bir fiyat avantajının olmadığını da düşünürsem S9 Ultra fiyat performans olarak daha mantıklı diyebilirim. Ve kanalda bu tabletin detaylı bir incelemesi de olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Peki siz S10 Ultra'yı nasıl buldunuz? Sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve S10 Ultra'nın güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara bakabilirsin. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.